Dostlar selamünaleyküm. İran'la ABD-İsrail ikilisi arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor. ABD tarafı Tahran'ı hava saldırılarıyla vuruyor. Tabi İran'ın böyle bir gücü yok. Onların iddialı oldukları alan balistik füzeler ve onlar da bu güçlerini kullanıyorlar. Bunu kullanırken bugüne kadar hep hipersonik füzeleriyle adlarından söz ettirmeyi başardılar. İsrail'in hava savunma sistemleri önleme yapmaya çalışırken aradan inanılmaz süratlerle sıyrılıp gelen ve engellenemeyen bir balistik füze hedefini buluyordu. Ama son günlerde başka bir şey görmeye başladık. Balistik füze atmosfere giriyor. Belli bir irtifada parçalanıyor ve Tel Aviv üstüne ateş yağmuru şeklinde yağmaya başlıyor. Bu görüntü bir görsel şölen oluşturduğu için tabii ki dünyada merak uyandırdı. Bana da bunun ne olduğuna dair çok fazla soru gelmeye başladı. O yüzden bugün hızlıca İran'ın bu ateş yağmuru oluşturan teknolojisini konuşalım. Bundan önceki çatışmalardan farklı olarak bu seferki çatışmada İran'ın kullandığı balistik füzelerde yağmur etkisi görüldü. Yani balistik füze terminal safhaya geçtiğinde onlarca küçük parçaya ayrılıp o şekilde İsrail topraklarını vurdu. Haliyle bu durum insanların ilgisini çekti ve bununla ilgili bana çok fazla soru geliyordu. Bu da gayet doğal çünkü etkileyici bir görüntü. Attığınız füze ateş yağmuru şeklinde şehre yağıyor. Hem görsel şölen anlamında ciddi bir etki bırakma potansiyeline sahip hem de savunma sistemlerini doyurmak için satürasyon saldırısı yaptığınızda çok etkili bir yöntem bu. O yüzden hızlıca bu teknolojiyi bir konuşalım. Balistik füze teknolojisinde genelde menzile odaklanırız. Yani bir balistik füzenin 2000 kilometre menzili varken diğerinin 3000 kilometre menzili varsa bizim için en etkili olan balistik füze ikincisidir. Çünkü balistik füze deyince aklımıza ilk olarak uzak mesafeleri vurabilen etkili mühimmatlar geliyor. Ama esasında bir balistik füzenin ne kadar etkili olduğunu gösteren en önemli faktörler terminal safhada devreye giriyor. Yani balistik füzenin atmosfere yeniden girişi esnasında sergilediği davranış onun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Atmosfere girdikten sonra ya da orta safhada manevra yapabiliyor mu? Ya da atmosfere girdikten sonra taşıdığı savaş başlığı ne şekilde hedefini vuruyor gibi sorular bir balistik füzenin ne kadar etkin olduğunu gösteren esas sorular aslında. Klasik balistik füzeleri biliyorsunuz. Fırlatılırlar, tek bir savaş başlığı vardır ve o da tabii ki büyük bir savaş başlığıdır. Belli bir yörüngeyi takip ederek hedefi imha eder. Bu eski nesil balistik füzelerin yörüngeleri tahmin edilebilir olduğu için engellenmeleri de nispeten kolay oluyordu. Bu yüzden balistik füzelere sonradan manevra kabiliyeti eklendi. Bu sayede bazı balistik füzeler de aynı mantıkla çalışırken orta safhada veya terminal safhada küçük manevralar yaparlar ve savunma füzelerinden bu şekilde kaçınırlar. Ama bizim konumuz olan esas balistik füze teknolojisi önlenmesi en zor olan teknoloji. Yani İran füzelerinde şu an gördüğümüz yağmur etkisini oluşturan başlıklara sahip füzeler. Bu ateş yağmuru etkisi balistik füzelerde 3 ana teknolojinin ürünü. MIRV, MRV ve parçacıklı alt mühimmatlar. Şimdi bunları teker teker ele alalım ve İran'ın kullandığı teknolojiye bir ulaşmaya çalışalım. Öncelikle bu işin zirvesinden bahsedelim, yani MIRV. Bu teknoloji balistik füzelerin zirve noktası. Geleneksel bir balistik füze tek bir savaş başlığı taşır. MIRV sistemli balistik füzelerse birden fazla savaş başlığı barındırırlar. Bazılarında 3, bazılarında 10'dan fazla başlık vardır. Bu sistemi kullanan bir füze, otobüs adı verilen veya bazı kaynaklarda itiş sonrası araç adı verilen ileri teknoloji bir platform üzerinde bu başlıkları taşır. Füze atmosfer dışına çıktıktan sonra yani orta safhaya geçtiğinde bu itiş sonrası araç devreye girer. Bu araç kendi roket motorlarına ve seyir sefer sistemlerine sahiptir. Manevralar yaparak her bir savaş başlığını farklı hız, açı ve yörüngelerde serbest bırakır. Bu sayede tek bir füze tamamen farklı konumlardaki 10'dan fazla şehri veya askeri üssü vurabilir. Farklı konumlar derken de 1500 kilometreye kadar bir mesafeden bahsediyoruz. MIRV sistemleri savunmaya çalışan taraf için tam anlamıyla bir kabustur. Çünkü her bir bağımsız başlığın ayrı ayrı vurulması gerekir. Ki bu başlıklarda terminal safhada inanılmaz hızlara ulaştığı için engellenmeleri çok zordur. Dediğim gibi bu başlık türü balistik füze teknolojisinin zirvesi ve İran'ın sahip olduğu teknoloji bu değil. Bu teknolojiye sahip olduğunu bildiğimiz ülkeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Pakistan. Pakistan'ın Ebabil füzesi 2200 kilometre menzile sahip ve 8'e kadar başlık taşıyabiliyor. Veya Rusya'nın 18.000 kilometre menzilli meşhur Sarmat füzesi 16'ya kadar başlık taşıyabiliyor. Ama dediğim gibi bu teknoloji henüz İran'da yok. İran'ın kullandığı türler daha çok bundan sonra bahsedeceğimiz iki tür. Birincisi MRV denilen çoklu yeniden giriş araçları. Bunlar az önce bahsettiğimiz MIRV'nin basit bir öncülü olarak görülebilir. Bunda da tek bir füze başlığı var. Bu başlığın içinde birden fazla savaş başlığı
başlığı oluyor. Ama bu savaş başlıkları bağımsız olarak hedeflenemiyor. Belli bir noktada saçılma şeklinde bırakılıyor ve dağılarak rastgele hedeflere gidiyorlar. MRV'nin temel amacı tek bir büyük başlık yerine birkaç tane orta ölçekli başlık kullanıp hedeflenen bölgedeki yıkım alanını maksimum seviyeye çıkarmak ve savunmaya çalışan radarlarla savunma sistemlerini doyurmak. Balistik füzelerde kullanılan yağmur etkisi oluşturan üçüncü teknoloji ise parçacıklı alt mühimmatlar. İran'ın esas kullandığı teknoloji bu. Az önce bahsettiğimiz MRV sistemlerinin de kullandığı söyleniyor ama bizim videolarda gördüğümüz örnekler muhtemelen parçacıklı alt mühimmatlar. İsrail örgütünün kaynakları şu anki çatışmalarda İran füzelerinin bazılarının 7 kilometre irtifadayken gövdesinden ayrılıp 20'den fazla alt mühimmatı serbest bıraktığını raporladı. Her bir alt mühimmat yaklaşık 2,5 kilogram patlayıcı içeriyor ve 16 kilometrelik bir alana yayılıyor. Özellikle havaalanı pistleri ya da geniş askeri üsler gibi ortamlarda işe yarayan bir teknoloji bu. Ama saçılan patlayıcılar küçük çaplı olduğu için etkileri de kısıtlı. İyi bir görsel şölen sunuyorlar, ciddi bir psikolojik etki bırakıyorlar ama olay bununla sınırlı. Zaten az önce bahsettiğim MRV ile parçacıklı alt mühimmat teknolojisi arasındaki farklılık da bundan kaynaklanıyor. MRV birkaç küçük balistik savaş başlığı anlamına geliyor. Yani ayrılıp rastgele saçılan başlıkların kendileri de birer balistik harp başlığı. Büyükler, etkililer. Parçacıklı alt mühimmatta ise onlarca, hatta bazen yüzlerce küçük bomba etrafa saçılıyor. Ama çok etkili harp başlıkları olmuyor bunlar. Ve dediğim gibi İran'ın son çatışmalarda kullandığı mühimmatlar muhtemelen bunlar. Peki İran bu teknolojiye nasıl ulaştı? İran'ın balistik füze programı 1980'li yıllarda Libya ve Kuzey Kore'den aldıkları Scud-B füzeleriyle başladı. Ama zaman içerisinde tersine mühendislik yaparak yerli üretime başladılar ve gerçekten devasa bir envanter ortaya çıkardılar. Çoklu savaş başlığı teknolojisine ise ilk olarak Fecir 3 füzesiyle giriş yaptılar. Ama bu konudaki öne çıkan esas vurucu güçleri Hürremşehir 4 füzesi. Bu füze İran'ın cephaneliğindeki en etkili füzelerden biri olarak kabul ediliyor. 1,5 tonu aşan savaş başlığı kapasitesi var. İranlı yetkililer bu füzenin 80 hedefe kadar etkili olabilen bir yük taşıdığını iddia ediyorlar. Ve son çatışmalarda Tel Aviv'de kullanılan MRV örneklerinden birinin bu olduğu düşünülüyor. Bu alandaki bir diğer etkili füzeleri de Haçkasem adını verdikleri balistik füze. 2020'de öldürülen Kasım Süleymani'nin anısına bu füzeye bu ismi verdiler. 11-12 Mach gibi inanılmaz hızlara ulaşabiliyor. Bu sayede atmosfere girişi sırasında bir plazma tabakası oluşturuyor ve radar görünürlüğü bu şekilde azalıyor. 500 kilogramlık bir savaş başlığı var ve bunun da parçacıklı alt mühimmat teknolojisine sahip olduğu ve son çatışmalarda çokça kullanıldığı söyleniyor. Ama tabii ki dediğim gibi söyleniyor, iddia ediliyor gibi kavramları kullanmak zorundayız. Çünkü genel olarak İran'ın ulaştığı teknoloji kapalı kutu. Genelde çatışmalar başladığı zaman hangi noktada olduklarını görebiliyoruz. Yani kısacası İran balistik füzelerinde MRV ve parçacıklı alt mühimmat teknolojisini kullanıyor. Bu yüzden fırlatılan füzeler belli bir irtifada parçalara ayrılıp öyle bir görsel şölen oluşturuyorlar. Gördüğümüz örneklerin çoğunluğu parçacıklı alt mühimmat olduğu için yıkıcı etkileri çok büyük değil. Ama psikolojik etkileri inkar edilemez seviyede. Zaten şu an yaşanan savaşta bu etkiyi net şekilde görebiliyoruz. Sadece İsrail kamuoyunda da değil, dünyada da İran'ın füzeleri şu an konuşuluyorsa bunun iki sebebi var. Hipersonik hızlara ulaşmaları ve bu parçacıklı başlık teknolojileri. Allah'a emanet olun.